Buranın tam kalbi diyeceğim bir otelde gecelik sadece 30 dolara kalıyorum arkadaşlar. Şu en büyük paraları bu yaklaşık olarak 30 dolara denk geliyor. Abi bak sahilde yürürken denk geldiğim bir otel. Polisler sizi çevirdiğinde Türkiye'de geçerli ehliyetinizi kabul etmeyecekler. Şimdi ben size neden Tayland'da rüşvet vermemek için böyle bir yöntem bulduğumu anlatayım. Var ya çok iyi geldi. Mis gibi masaj yaptı. Helal olsun Nebahat abla. Diyelim canınız birazcık kurtçuk çekti ya da solucan çekti. Tayland çok doğru bir adres. Annem evde de hep tom yum yapardı yani. Tom yumsuz. Ne kadar ödüyorsun buraya abi? 400 dolar. Aynen. Burası dünyada en çok turistin geldiği ülke. Evet arkadaşlar, Tayland'ı ayağınıza getirdik. Bu soğuk kış günlerinde sıcak bir ortamı yaşayın diye. Hazırsanız size iyi seyirler. Herkese Tayland'dan şöyle bir göstereyim, mis gibi bir havadan. Benim için dünyada tatil yapılacak en iyi ülkelerden bir tanesi olan bu güzel ülkeden selamlar. Malezya'da iken bir baktım 1200 TL'ye mi 1300 TL'ye mi ne Tayland'a bilet var. Hemen uçağa atladım ve çok güzel böyle manzaraları göre göre adaların üstünden uçarak, ki ülkenin en önemli adalarından biri olan Phi Phi'nin de üstünden uçtuk. Tayland'a geldim ve çok güzel bir yolculuk oldu. Tayland'ın Phuket adasındayım ben şu anda. Burası bir aslında ada, ana karayla da köprüyle bağlanıyor. Burada çok güzel böyle farklı bölgeler var. Ama benim şu an kaldığım yerin ismi Patong bölgesi. En turistik yeri. Burası dünyada en çok turistin geldiği ülke. Ama buna rağmen sahile sadece 100 metre uzaklıkta bulunan, buranın tam kalbi diyeceğim bir otelde, şöyle görüyorsunuz, kendime ait tamamen. Gecelik sadece 30 dolara kalıyorum arkadaşlar. Fiyatlar bence oldukça uygun. Hala Tayland eski ekonomi anlamında söylüyorum. Bizler için oldukça bütçe dostu bir destinasyon. İşte bugün size hem bu ülkeyi hem bu Tayland'daki ilk günümü ve Phuket bölgesini aktarmak istiyorum. Bununla beraber açıklama kısmına da yine her şeyi yazacağım. Özellikle Phuket'e gelecekseniz o yazılarımın hepsini, önerilerimin hepsine açıklamadan bakarsınız. Hazırsanız size iyi seyirler. Böyle kış ortasında yazı size gösterebileceğim bir yerden, bana da bol yaz tatili geçirmeli, gülmeli, eğlenceli bir gün olsun. Başlıyoruz. Abi şöyle palmiye ağaçlarını falan gördüğümde gerçekten tatil olan bir yere geldiğimi hissediyorum. Bu otelin havuz kısmını da size göstereyim. Yani 30 dolarlık bir otel ama ne ararsanız var. Şöyle bir havuzu var ama ben daha hiç kullanmadım. Şimdi buranın en güzel zamanı Ocak'tan böyle Nisan'a kadar olan ve özellikle Ocak ayında da en kalabalık dönemi olan sezon olarak biliniyor. O yüzden normalde diğer zamanlarda da yağışlı sezon diye biliniyor burası. 2 mevsim var zaten. Şu an benim geldiğim zaman en güzel zamanı, kış mevsimindeyiz bize göre. Hava çok güzel. Ara sıra tabii yağmur yağsa da yine de keyifli, böyle insanı çok bunaltan bir ne sıcak oluyor ne uzun yağmurlar oluyor. Şimdi sokaklara çıkıp gezmeye başlayalım. Ve sokaklardayız. Hava bugün bayağı sıcak. Hatta yanıyor. Başım acıdı vallahi. Şöyle küçük dolmuşlarla ya da motorlarla burada ulaşımınızı sağlıyorsunuz. Hemen şöyle bir sahile doğru gitmeye başlayalım. Burada şimdi 2 tane market türü var. Şu bir Tops Daily var, bir de 7-Eleven. Bu marketlerde istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Neredeyse 7/24 açık. Zaten Tayland gece de yaşayan bir yer. O yüzden akşamları aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz, yiyip içebiliyorsunuz, marketten alışveriş yapabiliyorsunuz. Yani özellikle hatırlıyorsunuz dünya turumun Avrupa ayağında akşamları neredeyse hiçbir şey yoktu. Ama burada hiç de öyle değil. 7/24 yaşayan bir ülke. Ben çok seviyorum. Bu benim 10. gelişim falandır. Ama size hiç böyle eskiden hep böyle blog yazısı yazdığım için video yapmamıştım. Bu gelişimde daha çok video yapacağım. Yani anlayacağınız Tayland'a doyacağız. Dönüş bileti de almadım. Gidebildiği yere kadar Tayland'dayım. Bakalım neler bekliyor. Burada var ya, her yerde exchange ofis bulabiliyorsun. Şu anda da 1 dolar 35 baht gibi düşünebilirsiniz. Ve
7/24 açık diyebilirim yani, yeter ki doları getirin. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Tezgahları kurmaya başlamışlar. Ne ararsanız var, şu meyvelerin güzelliğine bakın ya. Bütün tropik meyveleri sularına kadar sıkıp veriyorlar. Mis gibi. Hatta ben de bir tane alayım ya sabah sabah. Can I have a watermelon juice? Ben burayı çok özlemişim yani. O yüzden hani buranın öyle bir havası var ki insanlar güler yüzlü, hava hep güzel, birçok şeye anında ulaşabiliyorsunuz, yaşayan bir ülke. O yüzden yılda 80 milyon turist geliyor. Dünyanın en çok turist gelen ülkesi. Bangkok, Kopangan, Krabi, Koh Samui gibi daha bir sürü yer var ama ben Phuket'i daha çok seviyorum. Niyeyse bilmiyorum. Daha bana keyifli geliyor. Özellikle adalar bölgesi falan da çok güzel. Ve buradayken insan böyle şeyi hissediyor. Geleli birkaç gün oluyor aslında. Hastaydım ama size ilk bölüm olarak çekiyorum bunu. Böyle bir emekli gibisin burada ya. Her şey çok yavaş geçiyor. Hiç kimsenin acelesi yok ve herkes çok güler yüzlü. Kapun kap. Burada şimdi kapun kap teşekkürler demek. Kadına kapun ka, erkeğe kapun kap deniyor diye hatırlıyorum. Birkaç güne toparlarız. Böyle bir harika karpuz suyu geldi ve sadece 60 baht. 50 lira falan. Bu arada dünya turumda resmen kahvaltı kültürümü unuttum artık. Günde 2 öğün yiyorum. Çünkü gittiğim birçok yerde kahvaltı bulamıyorum. Türk restoranı da çok yok. Artık kruvasan ve kekten de kahveyle beraber sıkıldığım için sabah kahvaltısıyla öğlene birleştirip bir de akşam yapıyorum, o kadar. Sanki içine şeker konmuş gibi, harika. Şimdi ülkeye girişte vize almıyorsun, tamam mı? Allah'tan 30 gün vizesiz. Ama diyelim ki uzun kalmak istiyorsun. Burada ofisler var. Gidiyorsun 1900-2000 baht veriyorsun. Ben bir ay daha kalacağım diyorsun ama 6 ay diye biliyorum, uzatabiliyorsunuz en fazla. Hani bunu birazcık anlatayım ki ülkeye giriş bilgileriyle şöyle bir hani Tayland 101 videosu gibi olsun. Bakın şu en büyük paraları 1000 baht. Bu yaklaşık olarak 30 dolara denk geliyor. Bununla beraber küçük kağıt paraları da var tabii, 20'ler falan var. Sonra şu kralların üstünde mi fotoğrafı var. Sonra da bozuk paralara düşer. 10 baht, 1 baht diye gidiyor. Kredi kartı neredeyse her yerde geçer Tayland'da. Ama genelde 200 bahta kadar falan kart istemezler, nakit isterler. Aynı zamanda bazen de özellikle böyle küçük işletmelerde %3, %4 kredi kartı farkı isterler. Bunu da direkt banka onlara yansıttığı için sizden talep ediyorlar. İsterseniz nakit verin diye tabii ki söylüyorlar da bunu. Yıllardır böyleydi. Hala da böyle burada. Durum pek değişmemiş. Ama değişmeyen bir şey daha söyleyeyim size. Fiyatlar neredeyse aynı. Bundan 10 sene önce geldiğimde 1 dolar 33 bahtı. Şimdi 35 baht olmuş. Ama fiyatlar neredeyse market fiyatları yakın. Bana hala çok uygun geliyor burası. Çok ciddi manada pahalandığını düşündüğüm şey karides, kalamar ve ıstakoz olmuş. Bunun da sebebi Ruslar diye düşünüyorum. Çünkü her yerde Ruslar var. Şimdi meyve suyumu da aldım. Sizi böyle artık Phuket'i yavaş yavaş gezdirerek anlatmaya devam edelim bakalım. 60, how much? 60. Bu arada şu anda gördüğünüz bir yemek food court'u gibi düşünebilirsiniz. Buralar günün 20 saati açık oluyor. Neredeyse. Hello. Çaktırmadan bakıyorlar. Şu karşıda, hiç bak oradan yürümedim bile, masajcılar var. Yani 10 dolara falan normal masaj yaptırabiliyorsunuz yaklaşık olarak. Tabii 6'ya 7'ye de genelde ayak masajı yapıyorlar. Hayır, masajı deyince aklınıza farklı şeyler de gelebilir. Happy ending masaj diye de çok biliniyor. Doğru. Çok fazla var. Bu da yaygın. Ama ben güzel bir yerde güzel bir masaj yaptırdığımda size bunun videosunu yapmak istiyorum. Öyle sıradan bir yere gidip göstermek istemiyorum. Çünkü gerçekten birçoğu ayak altı, hijyenik değil ve masaj yapmıyorlar. Amaçları başka. Ve bununla beraber masaj da değil, vücudunuzda elleriyle gezdiriyorlar. Başka bir şey diyemem ona yani. Masaj demek çok doğru olmaz. O yüzden kaliteli bir yerde yapalım. Şu gördüğünüz deniz kenarı caddesine geldim. Burası 1. cadde olarak biliniyor. Böyle plajın olduğu yere doğru yürüyorum şu anda. Gerçekten buranın en iyi zamanı Ocak, Şubat, Mart diyorlardı. Doğruymuş. Ben hiç bu aylarda gelmemiştim. Hep yazın geliyordum ama o kadar bunaltıcı oluyordu ki. Şu an hava o kadar güzel. Havada nem çok az. Bunaltmıyor insanı. Hani Tayland'ın kesinlikle bence en güzel zamanı kış mevsimi bize göre.
Ve harika bir plajına geldin. Bakın devasa kruzlar gelmiş. Bunlar bu bölgede de çok büyük böyle gemilerle. Thank you. Ulan bir video çektirmediniz kardeşim ya bak. Önüme geçene thank you. Böyle bir durum var Tayland'da yani. Herkes önünüze geçiyor. Yani ne diyordum, şu gemilerle bütün bu bölgeyi gezebiliyorsunuz. Kamboçya, Tayland vesaire. Hi, how are you? Good. Perfect. I'm making YouTube video today. I'm busy. Just yok. No, I can discount for you. You want? How much is the price normally? You want one person? One person. 30 minutes, 1500 baht. Oha, Yeah. jet ski fiyatına bak. For you. I will decide later. Okay. Okay, I'm not gonna tell anybody. It's our secret. Ay, şu ağaca bak işte, tatil. Nasıl özlemişim ya. Burada işte plaj kısmına geldiğinizde yaklaşık olarak 3-4 kilometrelik bir plaj sizi karşılıyor. Patong plajı diye geçiyor burası. Gemiler mesela buraya yanaşıyor. İnsanları teknelerle buraya taşıyorlar ve inanılmaz güzel bir turizm var burada. Yani adamlar bu işi çözmüşler. Güzel ülke, keyifli ülke. Plajın güzelliği de zaten gördüğünüz üzere harika. Gezelim bakalım. Şimdi de Phuket'i tepeden izlemek için Hakan abiyle motora atladık. Yukarıdan Phuket manzarası isteyeceğiz. Vamos! Var ya, bu şehirde özellikle böyle tepelere kurulmuş çok güzel kafeler falan var. Şu an Phuket'in tam manzara noktalarından birine geldik. Bu yolları geçerek ulaşılıyor buraya ve size içeriye bir göstermek istiyorum. Tayland'da olduğunuzu hissedeceğiniz bir yer çünkü ve fiyatlar dediğim gibi 1 dolara 35 olarak düşünün. 2 dolara bira, 1,5-2 dolara yine kahve içebiliyorsunuz. Böyle çok tatlı bir mekan kurmuşlar. Ve teras kısmına geldiğinizde de devasa gemileri izleyerek Phuket'in o manzarasını görebiliyorsunuz. Bütün Patong plajı size sabah gösterdiğim yer burası işte. Bir yanda böyle yemyeşil bir ormanlık alan, aşağıda şehir ve çok güzel bir deniz manzarası. Evet, çalıştırdım, gidebiliriz. You say you wanna get back on your feet. I am gonna give you what you need. So how about the music? İnsanlar bir yandan tatillerini yaparken şöyle bakın masalarda, sandalyelerde oturup dinleniyorlar. Bunları kiralayabiliyorsunuz bu arada. 2 şemsiye, bir şezlong 200 baht civarında oluyor. Ya denizi falan da var arka planda görüyorsunuz ama ben buranın denizini sevmiyorum. Yüzmek için pek güzel değil. Ve bir tarafta da böyle büfeler var. İstediğiniz meyve suları, içecekleri alabiliyorsunuz. Şöyle bir gidelim bakalım bu sahil niye bu kadar meşhurmuş. O neler var bak, bütün tropikal meyveleri satıyorlar. No thank you. Sabah içmiştim. O yüzden şu an aramıyorum ve Hakan abiyle buluştuk. Kendisi Phuket'teki aradığınız adam işte, ta kendisi. O da kaç yıl oldu abi, sen burada kaç yıldır yaşadın? Yaklaşık 3 yıl oldu. Hakan abi 3 yıldır burada yaşıyor. Keyfin yerinde. Tayland'da yani görüyorsun herkesin keyfi yerinde. Tayland'da keyfin yerinde olmama gibi lüksün yok. Hani insanlar rahat, relax, saygılı, atmosfer güzel, doğası güzel. Yani burada ne canın sıkılır ne de keyifsiz olursun. Ya insanın enerjisini yükseltiyor. Buradaki insanların gülümsemesi, etraftaki doğa. Yani ben buraya geldiğimden beri sırıtarak geziyorum. Sen zaten gün içinde bana bir sürü şey anlatırsın daha Tayland'la ilgili. Tabii Deniz şöyle, zaten Tayland hani ilk havaalanına indiğin zaman zaten o ambiyansı hissediyorsun. Hani sinirlerin alınma tabiri Evet. var ya. Orada havaalanında sinirlerini alıyorlar ve gülümsüyorsun yani, böyle tadını çıkartıyorsun. Ve tatile hoş geliyorsunuz arkadaşlar. Siz de, çünkü Hakan abiyle beraber Phuket'in altını üstünü getireceğiz. Yani buraya gelmeden önce aradığınız birçok rehberi kapsamlı olarak bu videonun içerisinde bulacaksınız. Gezmeye devam edelim. Abi bak, sahilde yürürken denk geldiğim bir otel. Muhteşem. Yani şurada otelinizde keyif yapıp sahilde güneşlenip denizinize girebiliyorsunuz. Ve kimsenin kimseyle karıştığı yok, böyle çok sakin, dingin bir coğrafyadayız. İşte Tayland'daki o masaj yaptırabileceğiniz, aynı zamanda meyve soyabileceğiniz bir alan. Yani burada böyle plajda masaj yaptırılıyor ama çok hijyenik değil tabii yani. Birçok mekanda bile değil, değil mi abi? Aynen, evet ya. Yani çarşaf falan bile değiştirmiyorlardır ya. Çoğu mesela günlük çarşaf değiştirmiyorlar. Tabii özellikle hani geldiklerinde doğru noktalara, temiz yerleri seçsinler. Değil mi? Bir kokonat suyu içelim.
Yani şu an sıcağı size anlatamam. Yüzüm yanıyor. Bir yandan da şu kumların beyaz gibi ya böyle yansıması insanı yoruyor. Güzel bir mekan bulalım bakalım. Burada en güzel şey bu işte. Hiç kasıntı değil. Herkes kendi ortamını kurmuş yaşıyor. İster böyle gel beach club'a takıl. İster az önce geçtiğimiz yerlerdeki gibi at havlunu takıl yani. Hiç kasıntı sıfır ya. Evet arkadaşlar, Tayland'ı ayağınıza getirdik. Bu soğuk kış günlerinde sıcak bir ortamı yaşayın diye. İşte bunu seviyorum ya. Ne işin var Latin Amerika'da senin? Dansçı kızlar geldi. Evet, 1, 2, 3, 4 tane Taylandlı kız şimdi dans yapacak. Masaj yine ayağınıza geldi. Burada 6-7 farklı bakın. Hi, kapun kav. Okay, let me check. Oha 500 abi, buraya 500 verilmez ya. Manzara olduğu için biraz da normalde ortalama 350 baht hani şehir merkezinde. Zaten 20 metre ileride masaj salonu var teknik olarak. Bir de sıcakta nasıl yaptıracaksın? Sunshine için ha? Güneş kremi gibi. Kremi hem güneşten koruyor, hem güneşten önce şey yapıyorsun, hem güneşten sonra faydası var. Ağrıları alıyor. Öyle mi? Evet. Aloe vera. Aloe vera'nın çok faydası var. Hani güneşten önce de hatta burada daha büyük aloe veraları alıyorlar, sürüyorlar böyle vücutlarına. Güneş kremi gibi. Güneş kremi hem güneşten koruyor. Ben bugün onu düşündüm, biliyor musun? Düşünsene, binlerce yıl önce hani güneşin bu kadar zararlı olup belki de bilmiyorduk bu arada ama şu an günümüzde güneş kremsiz güneşe çıkamıyoruz. Eskiden ne yapıyorlardı? İşte aloe vera mesela, hatta mesela yanarsın ya böyle her tarafın böyle hani yatamazsın. Yoğurt dökesi mi ki? Yoğurt yerine aloe vera yaptığı zaman o hem şeyi alıyor, sıcaklığı alıyor, serinletiyor ve cildi de koruyor. Vay. Hadi bugün bir şey daha öğrendik. Kapın kap. Ben mesela en kötü işi yapan insan bile burada sırıtınca ister istemez sen de sırıtmaya başlıyorsun, gülüyorsun. 32 dişler hep meydanda. Mesela bir kadın hani burada kapitalizmin göbeğindeyiz sonuçta ve alt tabakada gelir olarak bir insan ve nasıl gülüyor, mutlu. Bu şöyle bir şey var. Zaten hani eğitimden kaynaklanıyor. Bir de mesela hani sana cevap vermese kendini çok rahatsız hissedecek. Hani... Bir de ben şeyi fark ediyorum mesela, eskiden geldiğimde de hatırlıyorum. Böyle insanlara bir şeyle iletişim kurmaya çalıştığında illa sana bir şey satmak için uğraşmıyor. Yani kendi aralarında bile goy goy yapıp kahkaha atmaya başlıyorlar. Tayland'a gelirseniz buna alışmaya başlayın çünkü o mesela Avrupa'nın soğukluğu asla yok buralarda. Buralara kadar gelmişken bir kokonat suyu yapalım artık. Burada da yine böyle menüyü getirdi. 80 bahtmış. Burası pahalı aslında. Hani bunu 40-50'ye alıyoruz ama tabii biraz beach'e geldiğimiz için bunun etkisi var. Bunun meyve suyuna kadar yapıyorlar her şeyde. Yemekte de kullanıyorlar. Hatta açınca içinden meyvesi de çıkıyor ya en son. Hani onu bile yeriz yani. Mesela bir de bunu iki şekilde bu şekilde de mesela içebiliyorsunuz sadece suyunu. Bir de bunun shake yapıyorlar. Hani içine oyuyorlar, içindeki o Hindistan cevizini. Evet. Suyla beraber blender atıyorlar. Şeker istersen şeker de koyuyorlar. Blender'da böyle buzla beraber hani içiyorsun. %80 sever. O zaman shake'la başlasınlar, sonra kokonata dönsünler. Kokonatım geldi. Hakan abi de kendine shake'ini yaptırıyor. Vallahi Tayland'da hayat böyle geçecek. Dönüş biletim yok. Ne zaman dönerim belli değil. O yüzden önümüzdeki bir 20-30 bölüm böyle yaşamaya devam edeceğiz. İşim bayağı zor Deniz. Oo. Soğuk zaten, bir dolaba koyuyorlar bunu, buzlu suya koyuyorlar ve daha böyle soğuk şey. Ben bunu ilk zamanlar hiç beğenmiyordum. Renklerine göre değişiyor. Onlar olabilir mi? Yani tat olarak da. Farklı şeyler var, kokonatlar var. Zaten hem büyük olarak hem küçük olarak. Evet, bu da shake. İşte mesela şunun kapağını kaldırırsak. Bakın şurası. Aynen. İçi yani. Evet. Bunu aslında yiyebiliyorsun da aynı zamanda. Tabii, hatta kaşık isteyelim. Evet, mesela kaşıkla da mesela bunun içine oyup yiyebiliyorsun. Tadı güzel değil. Kokonatın kendi tadı. Meyve suyu daha güzel. Bir de onu deneyeyim mi? Deneyebildiğimiz her şeyi deneyelim. Farklı değil mi? Çok güzel. Çok faydalı biliyorsun. Ve bunu her şeyde kullanıyorlar. Yani onların milli sağlıkta, kozmetikte kokonatın çok faydası var. Faydası var. Yani buraya geldiğinizde bolca kokonat diyeceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda gençleşirsiniz, bizden söylemesin. Şimdi burada biraz keyif yapacağız, dolaşacağız. Sonra Phuket bölgesini böyle tepeleri, dağları, köyleri gezmeye başlarız. Burada 12 ay turizm var. Neredeyse hiç kış olmuyor yani. Bir yağmurlu bir de kurak sezon oluyor. Ve insanlar buraya gelip aslında yüzmüyorlar. Yani denizi çok güzel değil gördüğünüz gibi. Niye?
Çünkü buranın asıl olayı bak şu karşı taraflarda ya da buranın arka tarafındaki daha güzel koyların olduğu yerler. Oralarda yüzmek çok daha keyifli. Buradan ayrılıyoruz. 1. cadde. Birazcık daha ilerilere, daha sakin, daha denizin güzel olduğu yere doğru gidiyoruz. Kamala'ya geldik. Giriş yapmış bulunmaktayız. Sol tarafımızda kalıyor. 5-10 dakikada motorla gelebiliyorsunuz. Ama sular çok çekilmiş. Yani bugün şansımıza birçok yüzecek yer müsait değil gibi. Hadi şimdi gelip Kamala'yı gezelim. Şimdi Kamala'ya geldik. Burası ve işte Patong'un daha ilerisindeki farklı bölgeler daha çok ailelerin tercih ettiği, daha sakin, gece hayatı konusunda böyle çılgın şeylerin olmadığı, daha böyle tatillik bir yer. Buraya girişte de yine çok küçük tezgahlar, yemek tezgahları, meyve suyu tezgahları sizi karşılıyor. Bak mesela 40 bahta meyve suyu içebiliyorsunuz. Burada kalamardır, yengeçtir, karidestir yaptırabiliyorsunuz. Şurada buranın balıkları var. Direkt mangalı bile yakmamışlar ama birazdan yakmaya başlarlar akşam oldukça. Onları yaptırabiliyorsun. Ve gerçekten de çok daha sakin bir bölge burası. Burada Tayı mutfağından bir şeyler yapıyorlar. 60 bahta falan karnınızı doyuruyorsunuz. Dünyanın en iyi 10 sokak yemeği ülkesinden birisi Tayland. Neden? Çünkü Taylandlılar normalde evlerinde yemek yapmazlar. Onlar dışarıda yemek yemeyi tercih ederler. Daha bile hatta makul fiyata mal olduğu için. Bu da sokak mutfağının gelişmesine yardımcı oluyor. Özellikle işte bu tom yum çorbası, pad thai'ler vesaire, böyle kızartılmış pirinçler, pilavlar vesaire çok yerler. Bunların hepsini zaten ilerleyen videolarda size deneyimleyerek, yerel yemekleri de göstererek anlatacağım. Bu daha çok hani bu bölgeyi anlamak, ülkeyi biraz anlamak için hazırladığım bir bölüm. Bir de çok fazla kızartma ürünü de görüyorum. Şurada arkadaki palmiye yağında pişiriyorlar genelde. Aklınıza gelebilecek balığından tavuğuna kadar her şey var. Diyelim canınız birazcık kurtçuk çekti ya da solucan çekti. Tayland çok doğru bir adres. Buyurun. Böcek yiyorlar. Aradığınız bütün ipek böceği. Şurada kırlangıç mı desem ne desem anlamadığım bir bitki. Bir böcek. Şuralara bakın. Bunların hepsini yiyorlar. Buraların da kültürü bu. Ha, yer miyim? Ben yemem. Benim yiyeceğim şeyleri size göstereceğim. Daha farklı şeyler yiyeceğiz. Arkadaşlar bakın 2004 yılında burada 9 şiddetinde bir deprem oldu. Ve bulunduğum bütün her yeri tsunami vurdu. İşte 10 günlerin anısına da yapılmış bir anıtı görüyorsunuz. Hatta şurada da yazıyor bak aşağıda. Phang Nga, Phuket, Krabi, Trang, Satun ve buradaki Kamala bölgesini tsunami vurmuştu diye ve binlerce insan ölmüştü o dönemlerde. Hatta burada öyle ki belli başlı yerlerde tsunami levhaları koymuşlar, toplanma merkezleri diye. Bu bölgenin de deprem konusundaki en büyük sıkıntısı bu. Burada da şansımıza sular çekilmiş. Her yerde olduğu gibi, çünkü şu an suların çekilme saati ve yaklaşık olarak görüyorsunuz 30 metre falan geriye gidiyor. Sonra bu sular geriye geldiğinde buralarda yüzebiliyorsunuz. Buralarda da birçok plaj var aslında, değil mi abi? Evet, hani burası Kamala, bundan sonra Surin var, ondan sonra Bangta tarafları var, Laguna tarafları var, Layan Beach tarafları var. Hani bu komple bu yoldan binlerce demeyeyim ama koylar var. Bayağı bir... Ya böyle bir yer burası. Burası daha, ben şeyi çok sevdim. Köyde gibisin burada. Daha yavaş, daha sakin. Buraları biraz daha merkezden uzak olduğu için hani genelde aileler burayı çok tercih ediyor. Çok fazla gürültü yok, çok fazla gürültü yok değil mi? Kaos yok. Tabii gençler eğlence açısından Patong'u tercih ediyorlar. Biliyorsun çılgın eğlenceler orada. Sabahlar olmasın yer orası. Burası biraz daha relax. Ben burayı daha çok beğendim. Daha sakin, daha huzurlu, daha keyifli. Bir de böyle tepelerde her yerde oteller var. Yani bütün böyle coğrafyanın
ortasında bir yanda yeşili bir yanda deniz manzarasını görerek çok güzel tesislerde de kalabiliyorsunuz. Açıklamaya ben bunların hepsini yazacağım, merak etmeyin. Orada güzel bir rehber hazırlarım size. Böyle burada şimdi dolaşıyoruz. Find peace of mind and strength. Slow down at any length. We all have to stay tall. Şimdi Hakan abinin yaşadığı mahalleye geldik. O da burada yaşıyor. Bakın bir tane cami var. Daha çok Müslüman mahallesiymiş burası ve buradaki Müslüman mahallelerinde mesela Taylandlı festivallerin olduğu dönemlerde eğer Müslümanlara uygun bir kültür değilse kutlanmıyormuş o mahallede. Burası da onlardan biriymiş. Mesela Songkran var. Mesela Songkran var. Tayland'da Nisan ayında mesela kutlanıyor. Ama mesela bu Müslüman mahallelerinde kutlanmıyor. Herkes birbirini ıslatıyor, şey yapıyor. Onun haricinde vejetaryen festivali oluyor. Şişliyorlar kendilerini, ağızlarını, vücutlarını şişliyorlar, iğneler batırıyorlar. Mesela o da burada kutlanmıyor. Burada saygılılar o zaman. Tabii saygı. Burada iki din çok saygılı ve iyi bir yaşam sürüyorlar. Hani herkes birbirine saygılı. Budistler Müslümanlara saygılı. Müslümanlar Budistlere karşı saygılı. Hani bu çerçevede böyle iki din çok güzel bir şekilde yaşam sürüyor burada. Buraya kadar gelmişken şimdi şu motoru Hakan abi bana verecek, kırmızı olanı. Çünkü diğer koyları falan da size ayrı vlogda da göstermek istiyorum. Burası çok büyük bir bölge. O yüzden sadece bir iki yeri görüp hadi Tayland, Phuket bitti demek istemiyorum. Böyle kapsamlı bölümler yapacağız. Hakan abi burada bir Taylandlı ablayla evlendi. Geçen sene evlendi değil mi abi? Kanalında da anlatmış. 7 ay falan oldu. Hayır, 7 ay mı oldu? Bir sene diyelim işte. Bir sene oldu. Böyle bir ev tutmuş. Şöyle bir göstereyim size. Tamamen müstakil ve onlara ait kocaman da bir bahçesi var. Çok sakin bir semtte. Çıt çıkmıyor. Arka tarafta da bahçe var bayağı. Abi yemyeşil bir doğa da aynı zamanda. Şuraya bak, dağların ortasındayız. Aşağısı da denizdi. Ne kadar ödüyorsun buraya abi? 15.000 baht aylık. Yani 12.000 400 TL, dolar aynen. civarında. Dolara daha çok hakimsin. TL. TL Değişebilir çünkü seneye ne olacağını kestiremiyorum ya. Doğru. Böyle bir yerdeyiz şimdi. Hakan abi sağ olsun şu motoru bana ayarladı, verdi. Ben de rüşvet vermemek için şu anda motorumu park edip 1-2 saat bekleyeceğim. Neden? Çünkü Tayland'a geldiğinizde özellikle Phuket'te %99 polisler sizi çevirdiğinde Türkiye'de geçerli ehliyetinizi kabul etmeyecekler ve bu ülkedeki sistemlerden bir tanesi olan 1000 baht cezayı yiyeceksiniz. O da yaklaşık olarak 30 dolar yapıyor. Çünkü bizim ehliyetimizi uluslararası geçerliliği yok, ben Tayland'a kabul etmiyorum deyip bir rüşvet sistemine çeviriyorlar. Ve akabinde de yaklaşık 15-20 gün boyunca size verdikleri bir belgeyle ikinci kez yakalandığınızda bir daha ceza kesmiyorlar. Ama ben onun yerine uluslararası bir ehliyet çıkarttım. Online başvurup onu geçirmeye çalışacağım. Bu da 2 saat sonra mail olarak gelecek. Onu da anlatırım size. Şimdi şöyle bir yere bıraktı Hakan abi beni. Biraz dedi kendin gez. Burada gün batımı izleyeceğim. Burada Patong'a dönerken Kamala'dan sağınızda uçurumlarda çok güzel restoran, kafeler varmış. Hello, one person. 150 numara. I'll wait, ha? Bu kafenin aşağısında böyle yerler varmış. Fotoğraf çekmek için çok güzel bir nokta diyorlar ama ben daha çok dinleneceğim. Hala bekliyorum. İsmi de şu. Cafe Phuket Viewpoint diye geçiyor. Okay, I'm gonna order here and then I'm gonna go down, okay? Fiyatları da bunlarmış. Gençler. Ben biraz acıktım da. Şöyle arkada bir sürü şey var. Salatalar var. Ne ararsanız var ya. Şimdi burada öyle iyi turizm var ki insanları sıraya sokuyorlar. Daha tam yoğun sezon başlamamasına rağmen karşımdaki dev gemileri görüyorsunuz. Sabah size gösterdim. Onların şu anda yan tarafında gibi düşünün beni. Solumda Patong kaldı ama çok güzel bir yere gelmişim. Böyle Instagram'lık da birazcık bir yer yapmışlar. Böyle aşağı kadar yürüyebiliyorsun burada. Herkes deliriyor fotoğraf çekilmek için. Kimsenin keyif alıp dinlendiği falan yok. Bir fotoğraf yarışı var. Şuraya kapılar mapılar kurmuşlar. Güzel yapmışlar ama konsepti beğendim. Özellikle hanımlar için 10 numara bir yer fotoğraf çekinmelik. 내일 일은 내일의 나
Madem Tayland'a geldik artık bir tom yum çorbası içelim. Tom yum diye mi söyleniyor? Tam doğrusunu bilmiyorum da. Şimdi bu deniz mahsulü olan, aynı zamanda farklı sebzelerin de olduğu Tayland'ın yerli ve milli bir çorbası. Besleyici, doyurucu ve sağlıklı olduğuna inanıyorlar. Böyle kocaman bir kasenin içerisine geliyor. Çorba olduğuna bakmayın, çok doyurucu ve baharatlıdır. Şöyle bir tane de küçük tabakta yemeniz için ayrıca veriyorlar. Bunun böyle suyunu alıyorsun. Annem evde de hep tom yum yapardı, yani tom yumsuz güne başlayamam. Deniz tarağı şu mesela. Biraz sebze, biraz şöyle karides var. Afiyet olsun. Oo. Böyle hem acı hem tatlı bir çorba gibi. Karidesine bakalım bir. Ama çok sıcak. Oha. Bunun fiyatı da 250 bahtlı. Çok beğendim. Çok doyurucu. Evet, yemeğimi yedim. Karnım doydu birazcık. Kendime geldim. Şimdi ben size neden Tayland'da rüşvet vermemek için böyle bir yöntem bulduğumu anlatayım. Bizim ehliyetimiz birçok ülkede geçmeyebilir. Bunun için Turing'den uluslararası geçerliliğe sahip aynı pasaport gibi bir ehliyet almanız lazım. Bu hem motor hem araba için geçerli. Pek tabii ki mesela Avrupa ülkelerinin çoğu bizim ehliyetimizi kabul ediyor ama mesela bazen İtalya'da veya İsviçre'de kabul etmediği de olabiliyor. İşte bunun için yapacağınız şey Turing'den pasaport gibi görünen o sürücü belgenizi alıp taşımak. Yani bunun çok bir ehliyetin geçerliliği olmayabiliyor. Bazı ülkeler kabul etmiyor. İşte Tayland da onlardan bir tanesi. Ben biraz sonra şununla yakalanırsam sokakta polis benden 1000 baht alacak. Biliyorum çünkü. Onun için Hakan abinin de söylediği üzere şöyle bir web site var. internationaldriverassociation.com diye. Buraya 94 dolar ödüyorsunuz. 3 yıl boyunca geçerli Tayland ehliyetinizi alıyorsunuz. Bu 2-3 gün içerisinde de fiziki olarak da geliyor. Onun için şunun benden bir fotoğrafını istediler, orijinal ehliyetimin. Bir tane de selfie çekip fotoğraf gönderdim. Parayı ödedim. 2 gün sonra gelecek ve aynı zamanda dijital kopyasını da veriyorlar. Bununla da o 1000 baht rüşveti her seferinde vermek zorunda kalmıyorsunuz. Böyle bir sistem var Tayland'da arkadaşlar. Gelmeden önce size verebileceğim en güzel bilgiyi verdiğimi düşünüyorum. Şimdi burada biraz dinleneceğim. Dijital ehliyetimin de gelmesini bekliyorum. Akabinde Patong'a geri döneceğim. Bakın size ne göstereceğim şimdi dostlar. Bakın geldiğini düşünüyorum. Böyle şimdi Singapur'dan maili gönderdiler. İnşallah bakalım ceza kesecekler mi kesmeyecekler mi göreceğiz ama birçok kişi bunu kullanarak geziyor. Yoksa her seferinde yakalandığınızda 1000 baht rüşvet istiyorlar Tayland'da. Bu durumu da size canlı göstermek istedim. Çok basit, hiçbir uğraşmıyorsunuz. 1 saat içerisinde geliyor. Ama tabii test etmeden de bir şey diyemem. Yani bugün yolumu kesmeseler bile sonraki bölümlerde kesinlikle kesecekler ve en azından orada da size tekrardan aktarırım. Şimdi çok yoruldum. Sabahtan beri sokaklardayım. Güneş de biraz çarptı. Karnımı da doyurdum. Yavaştan artık otele döneyim diyorum. Şimdi Patong'a geri döndüm. Tayland'a geldiysek artık bir masaj da yaptıralım yani. Bir keyfini sürelim. Burada çok güzel birkaç nokta var. Masaj yaptırabileceğiniz, en azından nezih yerler diyebileceğim ve ben özellikle ayak masajını çok seviyorum. Thai masajı biraz vücudunuzu kırabiliyor. Bayağı sert oluyor çünkü. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Bir günün yorgunluğunu atayım artık. Size sabah gösterdiğim yer 1. caddeydi. Burası da 2. cadde, böyle isim 2-3-4 diye gidiyor. Yani aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Bakın eczaneler var. Pazar günü dahi açık oluyormuş. Şurada pizzacılar var, hamburgerciler var. Böyle çok kaliteli, keyifli restoranlar var ama burası çok turistik olduğu için oldukça pahalı olabiliyor. Çünkü Ruslar fiyatlara hiç bakmıyorlar bile bak. Istakoz 3500'e falan geliyor. Yani nereden baksanız 100 dolar. Yani en kötü balık bile 800'e geliyor mesela. Bütçe dostu diyemem. Buralar için işte turistik oldu mu fiyatlar değişiyor. Yani Kamala bile bugün gittiğimiz yer de turistik ama daha uygun fiyatları. Çünkü burası artık Bodrum gibi olmuş. Buranın Bodrum'u gibi düşünebilirsiniz. Mesela şu restoran da onlardan biri, çok pahalı. Hani buralarda yerseniz en az 50 ila 100 dolar paranız gider. Bakalım mesela bak. İstakozlar. Red Snapper diyorlar buna. Fiyatları da şunlar hep 100 gram bu arada. Böyle bir dünya döviz bürosu var. Bak bugün mesela kura bir bakayım. 100 dolar 34.84 olmuş. Dün 35'ti mesela. Buralarda işte Thai masajların yapıldığı yerler.
Normalde beni rahatsız etmeleri lazım ama fark ettiyseniz etmediler. Çünkü kamerayı çektiğini anladığı an biraz kendilerini gizliyorlar. Kamera yokken saldırıyorlar ha. Burası mesela düzgün yerlerden biri. Şöyle bir masaj salonu. Hello. Foot masaj. 1 saat yeter gibi. 300 bahta yapıyor işte mesela. Size söylediğim şey bu. İçerisinde böyle pırıl pırıl. İçeriye girelim. Böyle terlikleri çıkaralım. Oha, içerisi buz. Bak tertemiz bir yer mesela. O kadar soğuk ki. Yani dışarıda hava 35 derece, içeride 10 derece desem abartmam. Üstünüze havlu örtüyorlar. Sırf üşümeyin diye. Buyurun mesela Tayland'daki nezih yerlerden biri. Böyle ayaklarınızı önce bir temizliyorlar ya da yıkıyorlar. İnanılmaz rahatlatıyor. Bir de böyle yaşlı ablalar yaptığında sadece masaj odaklı oluyor, baştan söyleyeyim. Hem işlerinde iyiler hem de konuyu çok çarpıtmaya çalışmıyorlar. Şimdi ayak masajını bitirdi. Çok güzel yaptı abla. Burada böyle bir son 10 dakika falan da omuzlara masaj yapıyorlar. Yani canlı canlı görüyorsunuz. Kapıda bir kere no sex diye bir fotoğraf yok mesela. Bu genelde potansiyel masaj salonları anlamına geliyor. Buranın düzgün olduğunu dışarıdan canlı canlı size gösterdim mesela ki siz de en azından geldiğinizde ummadığınız şeylerle en azından karşılaşmasınız. Var ya, çok iyi geldi. Mis gibi masaj yaptı. Helal olsun Nebahat abla. İşinin çok hakimdi. Verdiğim 300 baht şu ana kadar verdiğim en iyi paraydı. Şimdi şöyle bir bakınayım diyorum etrafa. Şurası dikkatimi çekti. Canlı canlı. Karidesler, ıstakozlar, kerevitler. Güzel. Çok güzel restoranlar var ya. Ben çok seviyorum bu ülkedeki yemekleri. Kesinlikle aç kalmazsın buralarda. Şimdi bugün ben size deniz mahsulü vesaire yedirmeyeceğim. Akşamüstü çorbasını içtim zaten. Buradaki gece hayatına da götürmeyeceğim. Çünkü o gece hayatı ile ilgili bir sonraki vloglarda uzun bir bölüm yapmayı planlıyorum. Tayland gece hayatı, bilmeniz gerekenler, dikkat etmeniz gerekenler hepsi olacak. Çok güzel bir yere akşam yemeği yemek için gideceğim. Bir duşumu alayım. Akabinde inşallah artık çok keyifli bir akşam yemeğime sizlere de eşlik edeceğim. Hadi bakalım gidelim. Otelden çıktım, şöyle temiz bir duşumu aldım, kendime geldim. Zula'ya geldim. Bugün biraz artık Türk yemeklerinden de tatmak istiyorum. Birkaç haftadır Türk yemeği doğru dürüst yemediğim için buraya gelip de bulmuşken canımı çıkarabilirim. Güzel bir akşam yemeği için Phuket'teki bu mekana geldim. Bundan 10 sene önce Tayland'a geldiğimde Phuket'e bırakın böyle bir Türk restoranı bulmayı, döner yiyecek yer yoktu. Bugün sadece Phuket'te ondan fazla Türk restoranı var. Ve bu restoran menüleri o kadar geniş ki gurur duyuyorum ya artık gördüğüm için. Hani birçok videomda da böyle mesajlar veriyordum. Ve bunu canlı görmek insanı çok mutlu ediyor. İnsanlar Türk mutfağını bilmiyorlardı çünkü dünyada. Ve artık Tayland olarak demiyorum, birçok yerde Allah'a şükür varız. Ve insanlar artık Türk mutfağının dönerden ibaret olmadığını öğrenmeye başladılar. Ve size mesela bu Zula'daki 10 numara bir mekan burası. Bakın abi, tertemiz, pırıl pırıl bir restoran. Menüyü de bir göstereyim. Bakın. Yani ezogelin çorbasından Türk kahvaltısına, sucuklu yumurtasına, patlıcan salatasından patates salatası, şakşuka, cacık, içli köfte, Adana, Urfa kebap, kuzu çoban kavurma, beyti, dürümler, lahmacun, pide. Yani buralarda bunları bulmak ve bunları yapmak gerçekten takdire şayan. Gelmişken de size bu ilk bölümde göstermek istedim. Çünkü özellikle Türkler için Tayland, yani Güneydoğu Asya çok ilk başta gelmek için kolay bir yer değil. Hem mutfak anlamında, hem baharatlar anlamında, hem kullanılan yağlar anlamında zorluk çekebiliyorsunuz. O yüzden geldiğinizde hani benim ya bugün size yaptığım örnek gibi mesela biraz Tay yemekleri, biraz akşamda varsa bir Arap mutfağı, Türk mutfağı vesaire güzel oluyor. İnsan en azından birazcık özlediğinde, aç kaldığında doyabiliyor. Bir de birkaç şey söyledim, bekliyorum. Güzel bir akşam yemeği yiyeyim burada. Abi geldim şimdi. Yemek geldi şöyle. Yani bakın arka planda da gösteriyorum. Sumaklı soğanından, Adanasından, köftesinden, etinden, cacığından, humusundan, salatasından neler var neler. Ki yarım porsiyon aldın sen yani. Yani tamı yiyemezmişim zaten hani. İnanılmaz güzel ya. Lavaşımız geldi. Şöyle bir kebap.
god. Gerçekten şunu görmek bile insanı mutlu ediyor. 10.000 kilometre uzakta. Yemeğimi yedim, merkeze geri döndüm. Şöyle biraz sahilde dolaşıp oksijen almak istiyorum. Bir okyanus havasını hissetmek istiyorum. Partiler başlamış, yani şu tuk tuk gibi araçta bile bangır bangır müzik var bak. Şurada bir hareketlilik gördüm. Dün bu yoktu. Oraya doğru geldim. Panayır gibi bir şey kurmuşlar. Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Şurada toplar var. Kızları aşağı düşürüyorsun. Böyle oyun mu olur? Eğer şunu vurursan kız aşağı düşüyor. 40 baht. Allah'ım, kapitalizmin geldiği son nokta. Böyle bir sahne kurmuşlar. İçkilerini içiyorlar. Bir yandan da konser yer. Şimdi buranın yoğun sezonu başlayacağı için şenlikler, kutlamalar başlamış. Ocak, Şubat, Mart en yoğun ay. Hem daha pahalı hem daha kalabalık. Bizdeki Luna Park'a benziyor bakın. Şu oyunu da ilk defa gördüm. Bunun amaç ne acaba? Neye göre oluyor? Yumurtaya kalıyor. Ha, yumurtanın içine açıyor herhalde. 10 baht kazandı. Tayland gece hayatı çılgınlar gibi devam ediyor. Pek tabii ki beklediğiniz şey bu değil. Gece hayatını ayrı gösteririm ama bu da farklı bir renk katmış buraya. Orada bir çocuğa sordum. Yeni kurulmuş burası. Daha önceden yokmuş. Burada böyle bir pazar kurmuşlar. Gece pazarı. Alışveriş yapabileceğiniz bir alana geldim. Burası da bir yemek alanı. Şurada bakın, son kalan sushileri satıyor mesela. 5 bahta falan, çok uyguna. Yani normalde bunları başka yerde alsanız dünya paradır da pek tabii ki şu an bu kadar sıcak bir ortamda onun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Her zaman bu aklınızda bulunsun. Tayland'da eskiden kumar ve marijuana yasaktı. Şu an bir tek kumar yasak. Yani neredeyse diğer her şeyi serbest bırakmışlar. Kumarı da muhtemelen işte az önce gördüğünüz gibi öyle şans oyunu gibi oynayarak serbest bir şekilde değerlendirebiliyorlar. Buradaki insanlar genelde çalışmıyor. Çok az çalışıyorlar. Ya da düzenli çalışmıyorlar. Bu iş gücünün en büyük kısmını sağlayanlar Myanmarlılar. Gündüz de söyledim. Myanmar'da şu an bir iç savaş var resmen. Darbe oldu diyebiliyorum. Ve hiçbir şekilde düzen tutturamıyor adamlar. Yıllardır da böyle. Ben bundan 10 sene önce gittiğimde de çok karışıktı. Ve buraya yaklaşık 15.000 baht aylık ortalama kazanmak için gelen Myanmarlılar göç ediyor daha çok ve bu iş gücünü de Myanmarlılar sağlıyor. Bunu niye anlattım? Yollarda bazen böyle suratları sarı bir şekilde çizilmiş insanlar görebilirsiniz. Hem daha ciltlerini güzelleştirdiğine, hem daha güzel göründüklerine, hem de geleneksel bir inanç olduğu için bunu Myanmarlılar yapar. O gördüğünüz insanlar da işte Myanmarlılar. Taylandlılar değil. Bu pazarın içinden çıktım. Böyle sahilde sakin sakin dolaşıyorum. Çok güzel bir coğrafya ama ya. Yani ben Tayland'ı seviyorum. Birçok dünyayı gezen insanın da favori ülkelerinden biri burası. Yıllar önce de hep okuduğum bloglarda bana rehber olan gezginlerin önerilerinde de hep Tayland çok övülürdü. Böyle 100 ülkeyi gezdikten sonra gerçekten kıymetini daha net anlıyorum. Haklılarmış. Burada bakın bu balıkları, tavukları pişirmişler. Hemen hızlıca ısıtıyorlar şurada. Hello. Şu şekilde yapıyor. Kömürde. Normalde aç olsam yerdim. Ama aç değilim. Şimdi gidip uyumak istiyorum çünkü yarın çok güzel bir gezim var. Onun da vlogunu sizlerle paylaşırım. Açıklamaya da bütün detayları uzun uzun yazacağım. Dünya turumun 3. kısmı olan Asya gezimde Tayland'dan şimdilik benden bu kadar. Sonraki vlogda görüşürüz.